Herkese selamlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hello friends, Namaskar dostum. Найти всем привет. Hello Suzano. Hola a todos. Esselamu Aleyküm. Evet, herkese selamladığımıza göre artık videomuza geçelim. Tekrardan selamlar herkese. Arkadaşlar merhabalar. Bugün ZME tekniğini Hindistan Ulusal Borsası'ndan Nifty 50 için endeks için Nifty 50 endeksi için uygulayacağız. Bakalım ZME tekniği bize endeks hakkında neler söyleyecek, hangi bilgileri verecek. Hemen zaman döngülerimizi ve yörüngelerimizi açalım. Ondan önce aylık grafikteyiz. Hindistan para birimindeyiz. Logaritmik ölçekteyiz. Hemen yörüngelerimizi ve zaman döngülerimizi açıyoruz. Şöyle bir göz atıyoruz. Bizim Nifty 50 endeksi hangi zaman döngüsündeymiş? Evet, birinci zaman döngüsünü geçmişiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci zaman döngüsünden kurtulmuş hissemiz. Yani yükseliş döneminde kısa aralıklarla düzeltmeler ve yukarı doğru bir trend içerisinde. Bu uzun vadeli trend devam edecektir. Tabii arada bir düzeltmeler olacaktır. Zaten burada gördüğümüz birinci hamleyi yapmışız. Ondan sonra ikinci hamle gelmiş. Burada gördüğünüz gibi üçüncü. Şurada bir ara düzeltme dönemi olabilir. Şöyle yakınlaştıralım. Birinci zaman döngüsünü geçtiğimiz için artık bir önceki zaman döngüsüne ait periyotlarla uğraşmıyoruz. Sadece şunu belirtelim. En son periyot, yani birinci zaman döngüsündeki en son periyot artık burası geçildiği için evrildi. Yani ikinci periyoda evrildi. Birinci zaman döngüsünün ikinci periyoduna evrildi. O halen devam ediyor. Artık en başından beri oluşturmuş olduğu trend sayılabilir. Hayatına başladığı andan itibaren trend olarak kabul edebiliriz. Şimdi birinci zaman döngümüz tabii ki burada geçilmiş. İkinci zaman döngümüzün gördüğünüz gibi 764'ü de geçilmiş. Biraz büyütelim onu. Evet, 764'ü de geçilmiş. Zaman döngüsü olarak bir hedefimiz burası, artık bir kapanış isteyecek. Bu kapanıştan sonra yavaş yavaş yükseliş trendi devam edecektir. Hemen kanallarımızı, yani yörüngelerimizi açalım. Ana periyot yörüngemiz şurada. Onu şöyle bir açalım. Şunları da biraz inceltelim bari gözüksün. Evet. Ana yörüngüde gördüğünüz gibi 786 bölgesi geçilmiş. Pardon, 764 bölgesi geçilmiş. 764 yörüngesi geçildiği için artık 764'ün üzerinden yükseliş döneminde ana periyotta sayabiliriz. Yani ana periyotta artık yükseliş döneminde ara düzeltmelerle hayatına devam edecek, yükselişine. Bir alt periyoda bakalım. Bir alt periyodumuz ne diyor? Bir alt periyotta 618 geçilmiş, 764 bölgesindeyiz. Burada 764 bölgesi geçildiği için bir geri retest görüyoruz. Bu retesti tabii ki ana ortalamalar yörüngelerimiz burada. Gördüğünüz gibi şu ikisi ana ortalama yörüngelerimiz, en başından beri hayatının kullanmış olduğu yörünge. Buraya yavaştan bir düzeltme yapacaktır. 786'nın üzerinde, pardon 764'ün üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Şu ara periyot ortalamalarını bu bölgede yoğunlaştırmak isteyip ana periyot ortalamalarına burada ulaşacaktır. Yani şuradan gelen ortalamaları şu bölgede artık ana periyot ortalamalarıyla birleyip yani kapanış yapıp yoluna devam edecektir. Artık burada gidilemeyen bir bölge var. Sanırım şurası 36. ve 35. katlar arasında sanırım 618. Buraya çarpılmış. Artık düzeltmeye girilmiş. Bu zamanla artık hedef isteyecek, dip isteyecek. Tabii bunları da nasıl
ölçeceğimizi göstereceğiz. Şimdi bir de ana periyot, yani ikinci döngüsel zamanda üçüncü periyoda bakalım. Birinci periyodumuz burada, ikinci ve üçüncü periyodumuz şu. Bunu da bir açalım. Bunda ne hareket var? Şöyle gördüğümüz gibi kanal tepemiz burada, 764'ümüz, burada da 618'imiz var. Üçüncü periyotta, ikinci zaman döngüsünde üçüncü periyotta burada 618'de bir kırılım var aşağı doğru. Bir alt periyodun artık yani bir alt periyot dediğimiz artık şu, buraya bir düzeltme gelecek. Şunu da büyütelim. Evet, şöyle gördüğümüz gibi 764 618, sanırım 764'lerle ilgilenecek burada. Burada artık tavanları yükseltmeye gayret ediyor. Hangi tavana düzeltme yapacağını birazdan göreceğiz. Bu hissemizin yani fiyatının hareketi sanırım şu 618 düzleminde, yani en alt periyodun 618'inden kuvvetli bir destek, tepki alınacak şu noktada. Daha sonra tekrar 0.5'lerle burada yolumuza yeni bir trendle başlayacağız. Burada da artık zaten döngüsel zaman kapanışı var. Yani 1'e denk gelecek. Biri geçtikten sonra ikinci zaman döngüsünde bir geçildikten sonra artık hacimler yükselecek ve trendin artık açısı da biraz daha yukarıya doğru kayacak. Yani yükseliş döneminde yavaş yavaş tırmanacak hissemiz, ileri geri hareketlerle daha da güzel tırmanışa geçecek şuradan sonra. Evet, gelin şimdi bir de düzeltmeyi nereye yapacak ona bakalım. Hemen tabanlarımızı açalım. Tavanlarımızı açalım. Tavanlarımızdan şöyle 3'ün tavanına bakalım bir. 3'ün tavanı ne diyor bize? Evet, 3'ün tavanından şu an düşmüşüz. Artık 5'e kadar, pardon, 1'in tavanından düşmüşüz. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. 1'in tavanından düşmüşüz. 3'ün tavanına doğru ilerleyeceğiz. 3'ün tavanı burada. Hemen onu da büyütelim. Şuradan büyütelim. Evet. Evet, 1'in tavanından düşülmüş. 3 yıllık periyodun tavanına geliyoruz. Tavanı isteyeceğiz. Evet, hedefimiz orası. 1 yıllık periyot tavanından düşülmüş. 3 yıllık periyot tavanına burada bir düzeltme alacağız. Buradan tabii ki tavanlar birleştirilmek istendiği için burada artık kuvvetli bir hareket görebiliriz. Artık bunları şu noktalarda düzlemde, yani şu düzlemde sıfırlayıp yoluna öyle devam edecektir. Burada açısal bir tırmanış olacak tabii ki. Düzeltmemiz yatayda değil, yükselerek yine olacak. Yani düzeltme sonumuz buralar. Yani 2032'ler. Yalnız yükselişimize devam edeceğiz. Çünkü tavanlarımızın yörüngeleri doğrultusunda yükseliş döneminde hisse. O yüzden düzeltmeyi yükselerek yapacağız. Burada beklentimiz tabii ki gördüğünüz gibi 3 yıllık periyodun tavanı. 3 yıllık periyodun tavanı burada 20.300'ler, 20.312'ler. Evet, 20.312'lerde tavanla buluşmayı hedefliyoruz. Kaç ay var? Aylık mumlarda baktığımız için bu ay burada ileri geri hareketler, ikinci ay şurada açılıp geçilemeyen bölge ve aşağı bir salınım, şu bölgeye kadar gelinebilir. Sonraki ay biraz yükseliş, tekrar düşüş. Yani Haziran ayında bu fiyat
beklentimiz olabilir. Tabii ki trend aylıkta gördüğünüz gibi aşağıya, aylıkta aşağı olduğu için hedef bulunmadan, yukarı aylıkta dönüş olmadan ay içerisinde kısa yükselişler günlükte yapacaktır. Yani burada bu ayın mumunu, yani Nisan ayının mumunu burada kapattığını varsayarsak, ikinci ayın mumunu burada açıp bir düzeltme, tekrar bir tepki, sonra şu bölgenin kırılmasıyla, tabii ki kaçlara denk geliyor hemen bakalım. Şu bölgesinin, evet, kaçmış, 23.265'ler kırıldığında artık trend aşağı günlükte de dönecektir. Tepkimiz burada. 35. kat Fibonacci'miz var. 35 ve 36. katlar arasındayız zaten. Hemen Fibonacci'sine de bakalım. Evet, şöyle baktığımız zaman zaten Fibonacci 618'den dönülmüş. 618 bayağı direnç olmuş. 0.5'ten düşmüşüz. Buradan 236'da bir tepki yaratmış bize yörüngelerimiz. 382'yi tabi burada bir test edebiliriz. Şunları güzelce ayarlarsak artık testin olup olmadığını da göreceğiz. Evet. Şimdi dönülen tavana bir alt periyotta bakalım Fibonacci'sine. 35 ve 36. katlar arasındayız. Şöyle şuradan dönülen yerin Fibonacci'si bir alt periyotta 1'dir. Bir de baktığımızda 236'dan burada destek alınmış zaten. 618 burada, evet, buraya bir hamle daha yapabiliriz günlükte. Buradan dönüş sağlanabilir. Yani 24.148'ler öyle gözüküyor. 24.146'lar, 148'ler, bir hamle daha yapıp tekrar 0.5'e kadar dönebiliriz. Tabii ki bir ay sonra açılacak mum burada açıldığı için 0.5'e dönüş, burada açılan mum tekrar, veya bu mum 0.5'i de kırabilir. Şuralarda kapatabilir. Yani şuralarda kapatabilir. Buradan 0.5'e tekrar bir hamle yapıp mumu kırmızıya çevirebiliriz. Şu bölgenin kaybıyla da mumumuz taban yapacaktır. Tabii tabanın kırılması, yani şu 236'nın kırılması burada artık dip getirir o ay. O ay dibimizi buraya yaptığımızı varsayarsak, yani şöyle gösterelim. Yani buranın kırılımıyla şöyle geldiğimizi düşünebiliriz. Tabanı da kırdık. Buradan artık mumu şuraya kadar getirip diğer ayın açılacağı mumu burada açıp şu hareketleri yapıp aşağı tekrar dönebiliriz. Hedefimiz buralar. Burasını açtı, geri çekti. Buradan yukarı, evet, burada artık şu noktada Haziran ayında buluşmak isteyecek hedefiyle. Haziran ayına kadar düşüş beklenir. Haziran ayından sonra 3 yıllık periyodun tavanından almış olduğu desteği artık tekrar 1 yıllık tavanına kadar çıkarmak isteyecektir. Yani şurada bir trend oluşturur. Yatayda artık bu trenin süresini bilemeyiz. Trendin şuralara kadar gelmek isteyecektir. En azından şu bölgeyi tekrar test etmek ister. Evet, ondan sonra tekrar 3'ün tavanına yönelecek. 3'ün tavanı ile birlikte ana periyot ortalama yörüngelerine ulaşmayı hedefleyecek. Tavanları düşürmeden, tavanları azaltmadan birleştirmek. Bu sayede de şurada görmüş olduğunuz ana periyotların yörüngesel ortalamalarına ulaşıp buradan tekrar tavanlarla birlikte, aynı tavanlarla yukarıya hamlesini yapmak isteyecektir.
Fibonacci'mize de baktık. Bir de Zeymek tekniğinde hemen merdiven stratejisini diyor. Bir de ona bakalım. Şu tavanlarımızı kapatalım. Periyotlarımıza da bakacağız. Hangi periyottayız? Evet, merdiven stratejisinde Zeymek tekniği bize ne diyor? Şu an kanal kırılımı var diyor. Yani merdiven kanallarımız kırılacak. Burada görmüş olduğunuz yükselen kanalımız. Hemen büyütelim. Bu da düşen kanalımız. Bunu da büyütelim. Evet. Merdiven stratejisinde Zeymek tekniği bize kanal kırılımının olduğunu gösteriyor. Yani şu bölgeden sonra buranın terki yüksek bir volüm isteyecektir. Şu bölgelerde bu kanal kırılımından sonra tabii ki fiyat muazzam yükselişler gösterir. Gördüğünüz gibi burada 786 düşen kanal kırılmış. Düşen kanala bir retest var gibi gözüküyor. Evet, düşen kanalın altına da sarkılacak gibi duruyor. Retestten sonra kuvvetlice yükselen kanalı kırmak için hamleler beklenir. Yükselen kanal kırıldıktan sonra tabii ki retestinden dönüş. Buradaki fake ve onaydan sonra fiyat yükselişine ana periyotta devam edebilir. Göz önünde bulundurmak gereken noktalar buralar. Bir de neye bakalım? Günlükte ilk baştan itibaren hayatındaki geçirmiş olduğu bu yörüngeler arasında oluşturmuş olduğu trend var. Bu trende bakalım. Bu trendde ne yapıyormuş? Burada 764 dönüşü 618 kanal tepesi test edilmek istenecek tekrar. Burada gidilememiş. 764'e tekrar dönüş var. 764 burada kırılırsa trendin kırılımıyla tabii ki alt periyot ortalaması burada 618'e kadar gelmek isteyecektir fiyat. O da tabii burada gördüğümüz kadarıyla 20.312'ler gibi gözüküyor. Eğer ki hesapladığımız tarihte dönmek isterse Haziran ayında, Haziran 18 gibi. Burada bir kırılım söz konusu. Eğer fiyat trendde, yani günün hayatına başladığı andan itibaren yapmış olduğu trendde, yani yörüngeler arasında oranlı gidişler, oranlı düşüşler sayesinde oluşturmuş olduğu trendten düşerse burada 764 kırılımı var gibi. Fibonacci 0.5'te kırılırsa artık fiyat aşağı döner. Şurayı test etmesi gerekiyordu. Bir hamle daha yapabilir. Yani günlükte şuradan bir hamle daha yapıp tekrar dönüş, kuvvetli bir dönüş beklenebilir fiyattan. Zaten burada bir boşluğumuz var gördüğünüz gibi. Yani bunun zaten kuvveti burada bitmedi. Tekrar bir yukarı hamle daha beklenir. Yani şu kuvvetin hala içinde barındırıyor olabilir. Burada beklentimiz tavanlara bakabiliriz. Düşük periyot tavanları ne yapıyormuş? Mesela saatlikte, evet, saatlikte yükseliş yapıyor zaten. Saatlik tavanı yükseltiyor günlük mumlarla. Saatlik tavan yükseliyor ve şu an altına inmiş. Buradan bir destekle tekrar saatlik tavanın üstüne bir hamle yapmak isteyecektir. 24.145 148 24.148'ler direnç. Hemen dirençlerin ikisine de bakalım. Alt periyot direnci 618, üst periyot direnci 382. Gördüğünüz gibi 24.153'ler, 24.148'ler direnç. Buraları hedefleyebilir tekrar fiyat. Buradan dönüş beklenir. Tabii ki bu trendin kırılması lazım. Şu hareketten sonra direkt kırabilir. Yani şuraya kadar salınabilir. Yani iki mumda, yani bir mumda buraya vursa, mumu eksiltse, ikinci mumda burada tekrar tepki, üçüncü mumda aşağı inebilir. Yani 382'ye kadar gelebilir. Buranın kırılımı zaten bize 236 ile birlikte buranın kırılımı tabii ki taban yaptıracaktır. Alt periyot 236'sında bir tepki alacak. Ondan sonra tekrar yönünü tabana çevirecektir.
Bu 764 eğer kırılırsa tabii ki muazzam düşüşler olacaktır. Şimdi isterseniz diğer tekniğimize geçelim. Yani periyotlarımıza bakalım. Ana periyot ne diyor? Evet, bu bir yıllık periyodumuz. Yani biraz önceki 3'ün pardon 1'in yani bir yıllık periyodun tavanı da burası. Evet, bir yıllık periyodumuzun tavanı burası. Tavanından düşmüşüz artık. Burada periyot ortalaması hedefimiz. Bu periyodumuzun fiyat ortalaması var burada görmüş olduğunuz. Yıllık fiyat ortalamasını aşağı çekecektir. Fiyat ondan sonra artık hiç daha periyodu bozmadan yoluna devam edecektir. Bir alt periyoda bakalım isterseniz. Yani bu yıllıkta bir periyot. Bu periyoda baktığımızda durum bu. Ara periyotlardan haftalık periyoda bakalım. Onun da tavanını görelim ne alemde. Evet, bu haftalık periyodumuzun tavanı, bu da haftalık periyodumuz. Yani günlükte 5 periyodu. Tavan yapılmış haftalık periyotta. Tavandan düşülmüş, taban yapılmış, tepkiyi almışız. Tepkiyi almışız ama bu periyodumuzun ortalaması yani fiyat ortalaması burada, periyot ortalaması burada. Yani fiyat düşüyor. Haftalık periyotta da düşüyor. Fiyat bu ortalamayı alıp aşağı dönecektir diye düşünüyorum. Gerçi ikisini de alabilir veya buradan direkt daha fazla aşağı çekebilir. Yani şu 618'e geldikten sonra aşağı vurabilir fiyat kendini. Taban burada, tabanı da kırdığında zaten şurası üst periyotta 236. 236'yı kırdığı zaman zaten taban isteyecek. Tekrar buradan bir tepki alır mı? Almaya da bilir. Direkt aşağı inebilir. Onlara dikkat edeceğiz. Haftalık periyodumuz taban yapılmış durumunda. Burada ortalaması düşürülüp aşağı inilebilir. Peki bir de günlük periyoda bakalım. Günlük periyot ne diyor? Günlük periyodumuzun tavanı da bu. Evet, günlük periyodun tavanının üzerindeyiz şu an. Aynı tavanı düşürtmek isteyeceğiz. Periyodumuz artık ters çevrilmiş. Kırılım günlükte burada olmuş. Kırılımdan sonra ters çevirdik ve bu periyodumuzu artık bu noktaya kadar sürüklememiz gerekecek. Tabii ki ileri geri hareketlerle bu periyot aşağı doğru inmesi gerekecek. Şu an bir üst periyot ortalaması yakalanmış. Yani burası artık geçilir mi? Sanmıyorum. Günlükte tavanın da üzerine çıkılmış. Bunların ikisi de aşağı indirilebilir. Burada bir tabii ki son bir hamle daha alt periyotlarda yapabilir. Gördüğünüz gibi bunlar buradan düşünmüş, tekrar yukarı. Burada artık tekrar aşağı yapıp tekrar yukarı yapabilir. Yani bir aşağı bir yukarı burada 618'e kadar hamleler yapıp tekrar aşağı yönelebilir. Günlük periyodumuzu düzeltme çabamız var ama düşen periyot ortalamasının altında yani üstüne çıkamıyoruz. Bu normalde yükselen periyodumuz artık ters çevrildiği için düşen periyotta periyot ortalaması bu. Günlükte hala düşmeye devam ediyoruz. Yani günlükte böyle yeşil mumlar görebiliriz ama periyodumuzu düzeltmediğimiz için yön hala aşağıya. Burada yapmış olduğu hareketler saatlik periyotlarda yapmış olduğu hareketler. Hadi ona da bakalım. 3 saatlik şurada bizim 3 saatliğimiz var. 3 saatlik periyodumuzda düşende şurada saatlik periyodumuz var. Evet, saatlik periyodumuzu düzeltmeye çalışıyoruz. Saatlik periyot gördüğünüz gibi ters çevrilmiş ve düzeltilmeye çalışılıyor. Dirençle karşılaşılmış. Artık bu saatlik periyodu terse çevirecektir. Saatlik periyodumuzun tavanı burada. Ona da bakalım. Evet, tavanımızın altına girmişiz. Buradan aşağı gidebiliriz. Şartlar oluşmuş artık. Bir hamle yapıp tekrar aşağı yönelebiliriz.
Yani şu hamle zaten periyodun gücünü alıp burada bitirecektir. Saatlik periyodun gücü burada bittikten sonra aşağı yönelebilir. Hedef tabii ki taban. Tabandan sonra burada zaman doldurmak için yapacağı birkaç hareket olacak. Yani şurada şu hareketlerden sonra aşağıya yukarıya derken bu noktaya ulaşabilmek için periyotlarla birlikte zikzaklar çizecektir. Direkt bu noktaya ulaşamayacak. Çünkü bayağı gün var arada. Aşağı yukarı 2 ay, 3 ay içerisinde burada artık şöyle trend oluşturacaktır aşağı yönlü. Ona da bakalım. Evet. 786'dan döndüğünü varsayabiliriz. Yani şu noktanın 764 olduğunu düşüneceğiz. Biraz inceltelim. Evet. Şu noktanın 764 olduğunu düşüneceğiz. Oradan düştüğünü varsayacağız. Şu an 764 taban. Evet. Burada bir tavan yapabiliriz periyotta, düşen periyotta. Gördüğünüz gibi tavanı bir zorlayabiliriz, kanal tavanına. Ondan sonra tekrar dönebiliriz. Yani şurada şu hareketleri yapabiliriz. 1, 2, 3, 4 gün. 4 gün şu hareketlerden sonra 618 kırılamaz. Kanal tepesinde olduğumuz için de buradan aşağı dönüş beklenir. Yani bu tepkiyi şuraya kadar alabiliriz. Saatlik tepkiyi. Burada düzeltmeler kaç hareket? 1, 2, 3 hareket yapıp aşağı inebiliriz. Onun için takip edilmeli fiyat. Periyotlarımıza da gördük. Periyotlarımızdan sonra tekrar ana ekrana dönelim. Aylığımızda düşmeye devam ediyoruz. Sadece günlükte şöyle tepkiler oluşuyor. Aylığımızın dönüşü burada gibi gözüküyor. Tabii ki orada hedefimiz bizim yıllıkta 3 periyodun tavanı. Yıllıkta 3 periyodun tavanından bir tepki alıp tavanları orta noktada buluşturmak isteyeceğiz. Yani şurada buralarda birleştirdikten sonra şurada bir trend oluşacak. Trendten sonra ortalamalarla birlikte yükselişimize devam edeceğiz gibi gözüküyor. Evet, Nifty 50 endeksini kendi tekniğimizle, yani ZMT tekniğiyle şu an inceledik. Trendin aşağı yönlü olduğu ve bu trendin düşüş trendinde olduğu, bu trend içerisinde günlükte ileri geri hareketleri yapabileceği, şu an yaptığı yerin, hareketin direnç noktasında olduğu günlükte aklımızdan çıkmasın. Yani bugün 2 gün yukarı gitti diye bu hissenin uçacağını, kaçacağını düşünmeyelim. Burada bir zaman geçirecektir. Şu hedef yıllıkta 3 periyodun tavanına ulaşmadan yükseliş beklenemez. En güzel alım yeri bence bu noktalardır gibi gözüküyor. Teknemiz diyor bunları bize, kendi ilgilendiğimiz konular, kendi oluşturduğumuz stratejiler çerçevesinde. Yörüngelerimiz bunlar. Bu yörüngelerle hayatına devam edecek. Fiyat ortalamaları bu yörüngelerde şu kısımda birleştirip, yani yıllık ikinci periyot döngüsel zamanında periyot bitimini, yani birden sonra yükselişine burada devam edecektir. Tabii bunlar gerçek dışı, kendi oluşturduğumuz strateji olduğu için, bu yörüngeler kendi stratejimiz olduğu için sadece bize fikir verecek yön hakkında. Yani böyle olacak, şu yapılacaktır diye bir şey yok kesin. Amaç tabii ki bu araçların, kullanmış olduğumuz tekniklerin ve stratejilerin bize fikirlerimizde güven duygusunu vermektir. Güven aşılamaktır. Kesin böyle olacağı tahmin edilemez. Yarın ne olacağı tahmin edilemez. Onun için göstermiş olduğumuz teknikte, ZMT tekniğinde, bize ZMT tekniğinin öngörülerini lütfen alım tavsiyesi olarak kabul etmeyin.
Kendi işlemlerinizi kendiniz alın. Biz sadece stratejimizle birlikte bu hisseyi inceledik, endeksi inceledik. Neler dediğini, neler söylediğini, kulağımıza neler fısıldadığını söyledik, gösterdik. Artık işlem almak sizin özgür iradenize bağlı. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak bunları kabul etmeyin. Teşekkürler her şey için. Yayınımıza burada ara verelim veya son verelim. Tekrar görüşmek ümidiyle başka bir hissede. Bugün Hindistan Ulusal Borsası'nda Nifty 50 endeksini inceledik kendi tekniğimizle, ZM tekniğiyle. Z bunları söyledi. Bu analizden sonra artık tekrar farklı bir analizde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.